Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 11.08.2020 size Sadako'nun hikayesini anlatacağım. Japon bir bayanın. Nazım Hikmet'in hikayesinden çok etkilenip kız çocuğu şiirini yazdı ve Sadako'nun hikayesi. Sadako Sasaki 1943-55 yılları arasında Japonya'nın Hiroşima kentinde yaşamış küçük bir Japon kız. Sasaki'nin 12 yıllık ömrü umut ve yaşama bağlılığa dair derin izler bıraktı. Mücadelesi şöyle başlamıştı. 6 Ağustos 1945 sabahı Sasaki henüz 2 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası Hiroşima'daki evlerinin sadece 2 kilometre uzağında patladı. Ailenin evin patlamaların ardından gelen yangınlardan dolayı çevredeki diğer evler gibi yıkıldı. Sadako ve ailesi mucizevi bir şekilde bunlardan kaçmayı başarmıştı. Hem de hiç yara almadan. İlk bakışta böylesi bir felaketten fiziki hiçbir hasar görmeden kurtulduklarını düşündüler. Atom bombasının radyasyon etkisinden habersizlerdi. Küçük kız aradan geçen yıllar sonra okula gitmeye başlamıştı. Derslerine karşı son derece ilgili ve başarılı, çeşitli kollarda görev alan sosyal bir öğrenciydi. Savaşın izleri yok gibiydi. 12 yaşına gelene kadar. 12 yaşındayken Sadako'nun boynunda ve kulaklarında arkasında tuhaf şişlikler oluşmaya başladı. Birkaç hafta sonra vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve lekeler kendini gösterdi. Doktorlar Sadako'ya atom bombası hastalığı adı verilen kan kanseri teşhisi koydu. 1950'lere gelindiğinde lösemi vakaları inanılmaz artış göstermişti. Atom bombasının yaydığı radyasyonlar bombadan zarar görmediğini düşünen küçücük çocukların hayatına savaştan yıllar sonra kastetmeye başlamıştı. Sadako hastanede yattığı sırada sınıf arkadaşlarından biri ziyarete geldi ve yanında getirdiği altın rengi kağıttan origami sanatını kullanarak bir turna kuşu yaptı ve onun başucuna koydu. Sonra eski bir Japon efsanesinden bahsetti. Sadako'ya hasta birisini eğer kağıttan 1000 adet turna kuşu yaparsa tanrılar bu kişinin dileğini yerine getirecek ve onun sağlığına kavuşturacaktı. Sadako bu sözleri duyduğunda kalbi umutla dolmuştu. Hastalığını cesaretle karşılayıp kağıt turnaları katlamaya koyuldu. Kağıtlar her turnayla katladığı her turnayla konuştu ve temiz yüreğinden sözler sarf etti. Şöyle diyormuş turnalarına. Evet. Kanatlarımıza huzur yazacağım. Böylece tüm dünyaya uçabileceksiniz. Maalesef küçük Sadako'nun ömrü 1000 turnayı katlamaya yetmedi. Atom bombası atıldıktan 10 yıl sonra 25 Ekim 1955'te 644. turnayı katlamışken hayata veda etti. Arkadaşları eksik kalan 356 turnayı katlayıp onunla birlikte gömdü. O günden sonra turna kuşu barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline geldi. Sadako'nun ve atom bombasından ölen tüm çocukların anısına Hiroşima'da bir anıt yapıldı. Bu dünyada vakti kısa olsa da yaptığı turnalarla bir umut mirası bıraktı. Dünyada küçük Sadako. Evrensel Barış Günü olan 6 Ağustos dünyanın dört bir yanından çocuklar yaptıkları turna kuşlarını Sadako'nun Hiroşima'daki anıtına gönderir. Haydar Afsin. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle.